Bir işi iyileştirmek istiyorsan önce o işi görmen gerekir. Ama burada kastettiğim görmek, biz bu işi biliyoruz ya demek değil. Gerçekten görmek. Kim başlatıyor? Hangi adımda bekliyor? Kim onaylıyor? Nerede hata çıkıyor? Müşteri aslında hangi noktada değer alıyor? İşte süreç haritaları tam olarak bunun için vardır. Süreç haritası. Bir işin baştan sona nasıl aktığını gösteren görsel anlatımdır. Bir nevi işin röntgenidir. Nasıl doktor röntgen çekmeden içeride ne olduğunu tam göremezse, biz de süreç haritası olmadan işin nerede tıkandığını tam göremeyiz. Süreç haritaları farklı seviyelerde hazırlanabilir. Çünkü bazen büyük resmi görmek isteriz, bazen de tek tek adımlara kadar inmemiz gerekir. İlk harita türümüz makro seviye süreç haritasıdır. Makro harita, sürecin çok detayına girmeden ana adımlarını gösterir. Yani kuş bakışı bakarız. Mesela bir sipariş sürecini düşünelim. Müşteri sipariş verir. Sipariş sisteme girilir, üretim planlanır, ürün üretilir, kalite kontrol yapılır, ürün sevk edilir, müşteri teslim alır. Bu bir makro süreç haritasıdır. Burada amaç detaylara girmek değildir. Amaç önce şunu anlamaktır. Bu işin başlangıcı neresi? Bitişi neresi? Ana aşamalar neler? Süreç hangi büyük parçalardan oluşuyor? Çoğu zaman herkes süreci bildiğini sanır ama herkesin kafasındaki süreç farklıdır. Satış başka anlatır, operasyon başka anlatır, kalite başka anlatır, finans başka anlatır. Makro süreç haritası herkesi aynı resmin önüne getirir. Özellikle eğitimlerde, proje başlangıçlarında ve ekipleri aynı noktaya getirmek için çok faydalıdır. İkinci seviye ise daha detaylı süreç haritasıdır. Burada artık ana adımların içine gireriz. Örneğin sipariş sisteme girilir dedik ya, bunu açarız. Müşteri mail gönderir. Satış temsilcisi maili kontrol eder. Eksik bilgi varsa müşteriye geri döner. Fiyat kontrol edilir. Termin kontrol edilir. Sipariş ERP sistemine girilir. Yönetici onayı alınır. Planlama ekibine bildirim gider. Gördüğün gibi tek bir adımın içinde aslında birçok küçük adım vardır. Detaylı süreç haritasının amacı sürecin gerçek çalışma şeklini ortaya çıkarmaktır. Bu haritada genellikle karar noktaları da gösterilir. Mesela, bilgi eksik mi? Evetse müşteriye dön. Hayırsa siparişi sisteme gir. Ürün uygun mu? Evetse sevk et. Hayırsa düzeltme sürecini al. Bu haritalar özellikle problemin nereden kaynaklandığını anlamak için çok değerlidir. Problem genelde süreç kötü diye görünür ama detayına indiğimizde gerçek sebebi fark ederiz. Onay gereksiz uzun sürüyor olabilir. Aynı bilgi 2 kere giriliyor olabilir. Bir kişi işin darboğazı haline gelmiş olabilir. Bekleme süreleri adımların kendisinden daha uzun olabilir. Şimdi gelelim en kullanışlı haritalardan birine. Swimlane yani kulvarlı süreç haritası. Swimlane haritada süreç adımları sadece sırayla gösterilmez. Aynı zamanda her adımın kim tarafından yapıldığı da gösterilir. Bunu yüzme havuzundaki kulvarlar gibi düşünebilirsin. Bir kulvarda satış var, bir kulvarda planlama var, bir kulvarda üretim var, bir kulvarda kalite var, bir kulvarda lojistik var. Mesela müşteri sipariş verir. Bu satış kulvarına düşer. Satış siparişi sisteme girer. Planlama termin verir. Üretim ürünü üretir. Kalite kontrol yapar. Lojistik sevk eder. Swimlane haritanın en büyük faydası şudur. İşin departmanlar arasında nasıl dolaştığını gösterir. Ve çoğu problem tam da burada ortaya çıkar. Bir iş satıştan planlamaya geçerken bekler. Planlamadan üretime geçerken eksik bilgi çıkar. Üretim kaliteye bilgi vermez. Kalite lojistiğe geç bildirir. Yani sorun bazen bir departmanın içinde değil, departmanlar arasındaki geçiştedir. Swimlane haritası bize şunu sordurur. Bu adım gerçekten bu kişi tarafından mı yapılmalı? Bu kadar onaya gerek var mı? İş neden sürekli bir ekipten diğerine gidip geliyor? Aynı bilgi neden tekrar tekrar isteniyor? Bir diğer önemli harita türü de değer akışı haritalama yani İngilizce adıyla Value Stream Mapping'tir. Bu harita özellikle yalın yönetimde çok kullanılır. Buradaki temel soru şudur. Müşteri için gerçekten değer yaratan adımlar hangileri? Hangileri sadece bekleme, taşıma, kontrol, düzeltme, onay veya tekrar iş? Mesela bir ürünün üretim sürecini düşünelim. Kumaş gelir, kesim yapılır, dikim yapılır, kontrol yapılır, tamir yapılır, tekrar kontrol yapılır, paketlenir, depoda bekler, sevk edilir. Bazı adımlar müşterinin para vermek isteyeceği değeri oluşturur. Örneğin dikim, ürünü gerçek anlamda ürüne dönüştüren adımdır. Ama bekleme, tekrar kontrol, tamir, gereksiz taşıma, bunlar çoğu zaman değer katmayan işlerdir. Değer akış haritasında sadece adımları değil, süreleri de gösteririz. Örneğin, kesim 2 saat sürüyor. Dikim 1 gün sürüyor. Kontrol 3 saat sürüyor. Ama ürün 2 adım arasında 4 gün bekliyor.
İşte büyük fark burada ortaya çıkar. Bazen işin gerçek işlem süresi birkaç saattir ama müşteri teslimatı günlerce bekler. Çünkü aralarda bekleme, stok, onay ve gecikme vardır. Değer akış haritalama bize sürecin nerede zaman kaybettiğini, değer oluşturan sürenin ne kadar olduğunu, fire, bekleme ve stoğun nerede oluştuğunu gösterir. Bu yüzden sadece bir çizim değil, iyileştirmenin yol haritasıdır. Kısa da olsa SIPO'da değinmek gerekir. SIPO, süreci çok üst seviyeden anlamak için kullanılır. Supplier, Input, Process, Output, Customer kelimelerinin baş harflerinden oluşur. Türkçesiyle tedarikçi, girdi, süreç, çıktı, müşteri. Mesela bir işe alım sürecini düşünelim. Tedarikçi, aday, insan kaynakları platformu, bölüm yöneticisi. Girdi, CV, pozisyon talebi, yetkinlik beklentileri. Süreç, başvuru alma, değerlendirme, görüşme, teklif. Çıktı, uygun adayın işe alınması. Müşteri, ilgili departman ve şirket. SIPOC özellikle proje başında çok değerlidir. Çünkü sürecin sınırlarını netleştirir. Nereden başlıyoruz, nerede bitiriyoruz, kimden ne geliyor, kime ne teslim ediyoruz. Bu sorular net değilse iyileştirme çalışması da dağılır. Süreç haritasının amacı güzel bir şekil çizmek değildir. Amaç, işi görünür hale getirmektir. Çünkü görünmeyen iş yönetilemez. Yönetilemeyen iş iyileştirilemez. İyileştirilemeyen iş de her gün aynı problemleri üretmeye devam eder. Süreç haritası sayesinde ekipler aynı dili konuşur. Problemler kişilere değil, sürece bağlanır. Gereksiz adımlar ortaya çıkar. Beklemeler görünür olur. Sorumluluklar netleşir. Ölçülecek noktalar belirlenir. Bugün yapay zeka sayesinde süreç haritalamak çok daha kolay hale geldi. Bir süreci anlatıp ilk taslağı istemek mümkün. Ama kritik nokta şudur. Yapay zeka süreci senin yerine iyileştirmez. Senin gerçek akışı anlaman gerekir. Özetle. Makro harita büyük resmi gösterir. Detaylı süreç haritası adımları açar. Swimlane haritası sorumlulukları ve departman geçişlerini gösterir. Değer akış haritası değer ve israfı ortaya çıkarır. SIPOC ise sürecin sınırlarını netleştirir. Şimdi sıra sende. Kendi işinden basit bir süreç seç. Önce makro haritasını çıkar. Sonra kim ne yapıyor diye Swimlane olarak çiz. Ardından her adımın yanına şunu yaz. Bu adım müşteriye değer katıyor mu? Yoksa sadece işi dolaştırıyor mu? İşte gerçek iyileştirme tam burada başlar.